Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak malumunuz hep birlikte bir Mısır'a uzanacağız. Gazze'de ateşkese varıldı. Bugün sabah saatleri itibariyle artık resmi olarak açıklanmıştı. Gerek Cumhurbaşkanımız Erdoğan gerek Dışişleri Bakanlığımız bu sürece ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu sosyal medya hesaplarından. Bugün bu tarihi günde gelişmeleri hep birlikte bir ele alacağız. Son durum ne, kim ne söyledi, bunlara göz atacağız ilk olarak. Trump neler söyledi, hep birlikte göz atalım. İsrail ve Hamas'ın barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı. Ayrıca Trump ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür etmişti. Diyordu ki bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz ifadelerine yer vermişti. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldı, doğrulandı. Yine Hamas'ta aynı şekilde Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze şeridinden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Peki süreç nasıl işleyecek? Evet, Gazze'de İsrail ve Hamas ateşkes onaylandı diyoruz ama ilk olarak kıymetli dostlar, Hamas 20 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. Daha sonrasında ise bu adıma karşılık İsrail'in yaklaşık 2000 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı belirtilmekte. Ayrıca bileceğiniz üzere Gazze'deki işgalci İsrail güçleri de ilerleyen günlerde kademe kademe işgal etmiş olduğu Gazze bölgesinden çekilecekler. Mesela bugün yavaş yavaş geri çekilmenin başlandığı belirtilmekteydi, en azından uluslararası basında. Devamında özellikle de Hamas'ı ikna eden unsurun Türkiye olduğu belirtildi. Uluslararası basında, İsrail basınında sürekli bununla alakalı haberler yapılmıştı. Dün kıymetli dostlar özellikle de İbrahim Kalın, MİT müsteşarımız bizzat Mısır'daki görüşmelere kendisi katılmıştı. Yani sürecin içerisinde Türkiye'nin olmasının bu ateşkes anlaşmasının başarıyla sonuçlanmasının en önemli sebebi olarak görülmekteydi. Bugün The Jerusalem Post, İsrail basını girmiş olduğu haberinde Katar, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Gazze'deki barış anlaşmasında garantör ülkeler denilmekteydi. Şimdi garantör denildiğinde, şimdi Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bugün dedi süreci yakından takip edeceğiz. Her şeye bakacağız. Süreç nasıl ilerliyor? Eksiklikler, aksaklıklar var mı? Bunların hep takipçisi olacağız diyordu. Türkiye garantör ülke denilince eminim hepinizin aklına aynı şeyler gelmiştir. Bundan sonraki dönemde ateşkes anlaşması imzalandı ya. Örnek veriyorum, İsrail'den de beklenecek bir harekettir bu. İsrail ateşkes anlaşmasını bozdu değil mi? İşte kıymetli dostlar, dün Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla birlikte Türkiye, Mısır ve Katar arabulucu olduğundan dolayı İsrail'e müdahale hakkı da doğal olarak doğmuş oluyor. Onu da belirtmek isterim. Bu bence özellikle de dünkü anlaşmanın en öne çıkan detaylarından bir tanesiydi. Ateşkes görüşmeleri başladığı ilk günden itibaren sürekli yazılıp çiziliyordu. İşte İsrail'in özellikle de hani garantör ülkeler hususunda Türkiye'yi istemedi. Mısır ve Katar'ı onayladı fakat Türkiye'ye sıcak bakmadı. Yazılıp çiziliyordu. Şimdi kıymetli dostlar, açık konuşacağım. Katar var, işte Mısır var, Amerika Birleşik Devletleri. Baktığınızda şunu açık bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Amerika'yı oradan bir çıkartın, garantörlük falan filan hikaye. Devamında Mısır, zaten Mısır yani Sisi açık bir şekilde söylüyordu. Kimse benden Mısır halkını bir kenara bırakıp, Mısır halkının güvenliğini bir kenara bırakıp İsrail'le savaşmamı beklemesin. Böyle bir şey yapmayacağım diyen birisiydi mesela Sisi. Katar, malumunuz Katar'da kendini ne kadar savunabilir? Bu da zaten bilindik bir husus. Yani kıymetli dostlar, şu anlaşmada Türkiye'nin garantörü olması belki de İsrail'in ciddi tek çekineceği nokta olacak. Bundan sonraki süreçte İsrail ateşkes anlaşmasını bozarsa karşısında bizzat Türkiye'yi de bulacak. Bence bu anlaşmadaki en önemli ülke Türkiye, tartışması zaten uluslararası basında sürekli bunu yazıp çizmekteydi. Belki de uzun bir süreden sonra eğer ki şu ateşkes anlaşması başarıyla sonuçlanırsa ve cidden Gazze'de akan gözyaşı artık dinsin yahu. Gerçekten de bir rahat bir uyku uyuyalım. Gözümüze uyku girmiyor. İslam coğrafyasında bu çekilen acılar, ızdıraplar bizleri derinden yaralamaktaydı. İnşallah acılar son bulur ve ne mutlu ki Türkiye, şunu diyebilirim, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda
bizzat masadaydı. Bence bu önemli bir detay. Dün Türkiye'den Kosova'ya binlerce insan hava aracı takviyesi geldi. Kosova Başbakanı Albin Kurti dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda binlerce Skydagger kamikaze drone'unun bulunduğu konteynerlar bugün Priştine Adem Uluslararası Havaalanı'na ulaştı. Kosova güvenlik gücünün onlarca askeri şimdiden bunların kullanımı konusunda eğitildi. Sözleşme geçen yıl Aralık ayında Skydagger üreticisinin ana şirketi olan tanınmış Türk Baykar şirketiyle imzalandığı ifadelerine yer vermişti. Ayrıca Kosova Başbakanı Kurti planlanan teslimattan 3 ay önce Türkiye'nin insansız hava araçlarını Kosova'ya ulaştırdığını belirtmişti ve çok büyük teşekkürler ediyordu Türkiye'ye. Tabii yaşanan bu gelişmeyi korkuyla izleyen birisi vardı. Vučić, Sırbistan Cumhurbaşkanı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić diyordu ki, Türkiye'nin Kosova'ya silah desteğini sürdürmesi nedeniyle dehşete kapıldım. Artık tamamen açık ki Türkiye Batı Balkanlarda istikrar istemiyor ve bir kez daha Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma hayalleri kuruyor. Sırbistan küçük bir ülke olabilir ancak onların gerçek niyetlerini çok iyi anlıyoruz diye Vučić bir açıklama yapmıştı. Ne yapacaktık? Yani Kosova'ya destek vermeyecektik de yine aynı Bosna katliamında olduğu gibi Müslüman halkı ezip geçecek miydiniz? Soykırım mı yapacaktınız? Vučić misin bilmem. Aklını başına alacaksın. Eski günler geride kaldı. Öyle bundan sonra su akar, Türk bakar. Biz o günleri çok geride bıraktık. Allah izin verirse bundan sonraki süreçte zaten yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. Kosova'ya destek verdik. Gazze'deki barış anlaşmasında bizzat masadayız. Yani Türkiye elinden geldiğince Müslüman coğrafyaya yardım, destek veriyor. Bundan sonraki dönemde çok rahatsız olacaksın Vučić. Eğer böyle bir kalp rahatsızlığı falan filan varsa pek kafaya takma ya da Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa et. Çünkü Türkiye'nin bundan sonraki süreçte Balkanlara vereceği destekler vallahi ansızın bir gün kalp krizinden adamı götürebilir. Eğer ki bu kadar dert ediyorsan bu mevzuları. Osmanlı'yı kuracak Türkiye ne demek? Vučić ilk defa belki de bu kadar beklenmedik bir çıkış yaptı. Dün çok önemli bir gelişme yaşandı Türk savunma sanayisinde. Kızıl Elma'mız sonunda artık beklenen müjdeyi Türk halkına verdi. Milli İnsansız Savaş Uçağımız Kızıl Elma dün ilk kez mühimmat ateşlemişti. Teber ve Tulum mühimmatlarını ateşledi ve hedefini başarıyla etkisiz hale getirdi. Kızıl Elma, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen testler kapsamında Bayraktar Kızıl Elma'nın 3. prototipi olan PT-3 2 ayrı sorti gerçekleştirmişti. İlk uçuşta Aselsan tarafından geliştirilen Tulum mühimmatını ateşleyen Bayraktar Kızıl Elma hedefi tam isabetle vurdu. İkinci uçuşunda ise Roketsan üretimi Teber 82 kanatlı güdüm kitiyle havalanan Milli İnsansız Savaş Uçağı bu atışta da hedefini başarıyla imha etmişti. Kızıl Elma'ya var ya mühimmat çok yakışıyor. Daha öncesinde farklı Milli İnsansız Hava Araçlarından evet yerli mühimmatlarımızı attık ama Kızıl Elma'ya bir başka yakışıyor mühimmat. Dün ben bunu bir kez daha fark ettim. Kıymetli dostlar, 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek bir platformdan bahsediyoruz. Yani kavuşmamıza artık belki de aylar kaldı. Kızıl Elma'da bundan sonraki süreç ne olacak? Kızıl Elma'da bir kere 2026'nın ortasına kadar büyük ihtimalle tüm bizim yerli ve milli mühimmatlar test edilecek. İşte belki de Kızıl Elma'nın tam yapbozun o eksik kalan parçasını tamamlayacağı kısım geliyor daha sonra. Kızıl Elma'ya AESA radar. Murat radarı var ya Aselsan üretimi. İşte Murat radarı entegre edildikten sonra bir de bir Gökdoğan, Bozdoğan'ı taktık mıydı Kızıl Elma'ya? Daha sonrasında Kızıl Elma havadaki savaş uçaklarının belki de korkulu rüyası haline gelecek. Yani başlı başına etkili bir hava savunma sistemine de aslında sahip olacağız. AES araları ve hava füzeleriyle birlikte. Bileceğin üzere biz bu eylemi çok yaptık ne yazık ki. Bizim çelik kubbemiz eksikken daha önceleri ne yapardık? F-16'lar devriye yapardı böyle Suriye sınırında. Niye? İşte havadan bir tehdit gelirse Türk F-16'ları vursun. Artık bundan sonraki vakitte ne pilotumuzun canı riske atılacak veyahut da zaten Amerika'dan parasını istesek bile alamadığımız F-16'lardan hiç kaybımız olmayacak. Bundan sonraki süreçte yerli ve milli teknolojiyle artık bunları gerçekleştireceğiz. Kaldı ki zaten Kızıl Elma mesela bizim F-16'ların atabildiği tüm mühimmatları atıyor. Aklıma da şu geldi. Çok değil yaklaşık 2,5-3 ay önce bizim F-16'lardan ne atıldı? MSB Ar-Ge merkezinin tanıtmış olduğu ve dünyada geniş bir yankı uyandıran 2 tane mühimmat vardı. Sizlere hepsini aktarmıştım. Neydi? Birincisi Nebiki Hayalet. Hani 90 metre dağın içine giren aynen o mühimmattan bahsediyorum. Devamında ise gazap bombası, termobarik, oksijeni yakarak patlayan bombamız vardı ya.
önümüzdeki günlerde Kızıl Elma'dan bunun atıldığını bir düşünün. Of of of, o günler çok yakın. Allah'ım yavaş yavaş bizleri hayallerimize kavuşturuyor. Şükürler olsun diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.